Merhaba arkadaşlar, Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu cıvıl cıvıl gökkuşağı eteğinin anlatımını yapmak istiyorum. Rengarenk, bakın görmekte olduğunuz gibi. Ben eteğin örgüsünde gökkuşağının 7 rengini kullanarak bu eteği yaptım. Ama siz tercihinize göre istediğiniz renklerde bu renk sıralamasını yapabilirsiniz. Kırmızı ile başladım. Turuncu, sarı, yeşil, açık mavi, koyu mavi, en sonda mor renk ile eteğin örgüsünü bitirdim. Tamamen trabzanlardan oluşan bir etek modeli arkadaşlar. Tığ işiyle örüyoruz biz bunu. Size eteğin ölçülerini vermek istiyorum. Bakın şu şekilde ilk önce bel lastiğinin oradan ölçüyorum. 24 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. 28 santim. Bu da 2 yaş bebeklerimiz için güzel bir ölçü oldu ama 1 yaşından itibaren de kullanılabilir. Siz daha küçük yapmak isterseniz bu renk sıralamasını ben 3'er sıra yaptım. Siz daha az sırayla yapabilirsiniz. O zaman eteğinizin boyu küçük olacaktır. Eteğimizin örgüsüne ilk önce bel lastiğini yaparak başlıyoruz. Bel lastiğinden sonra bakın bu dalga dalga oluşan modelleri oluşturuyoruz. Model sıralamasını tercihinize göre istediğiniz renkler ile yapabilirsiniz ve bu eteğin yüksekliği de yapacağınız bebeğin büyüklüğüne ve tercihinize göre değişecektir. Ben bugün bu büyüklükte bu ölçüde anlatıyorum. Siz bu eteği istediğiniz ölçüde bebekleriniz için, kız çocuklarınız için, hatta kendiniz için bile yapıp anne kız kombin olarak da kullanabilirsiniz. İp olarak da gökkuşağının 7 canlı rengini kullandım. Tığ olarak 3,5 numara tığ kullandım. Bu ipi siz tercihinize göre her marka ipten yapabilirsiniz. Belli bir marka kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Elinizde hangi ipler varsa onlar ile yapabilirsiniz. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. İplerimizi, tığımızı hazırlayalım. Hep birlikte bu cıvıl cıvıl gökkuşaklı eteğimizin örgüsüne geçelim. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen. Eteğimizin örgüsüne geçmeden önce minik bir de hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımın bazılarına dilimizi anlamayan arkadaşlar da örgü örebilsin diye onlar için altyazılar oluşturuyorum. Eğer siz izlediğiniz videoda bu altyazıları görmek istemiyorsanız videonun sağ üst köşesinde 3 nokta işareti var. O noktalara tıklayarak altyazıları kapalı konuma getirebilirsiniz. O zaman izlediğiniz videoda altyazıları görmezsiniz. Hepinize kolay gelsin, iyi seyirler. Örgümüze kırmızı renk ile bel çevresi için zincir çekerek başlıyoruz. Bakın şu şekilde bir ilmek oluşturuyorum, ilk ilmeği. Siz kendinize göre nasıl kolay geliyorsa öyle ilk ilmeği oluşturabilirsiniz. Ve zincirleri çekmeye başlıyorum. Bu çekecek olduğumuz zincir bebeğinizin beline göre olacak arkadaşlar. Ben standart ölçüde çekiyorum bugün. Ama siz bebeğiniz yanınızdaysa bebeğinizin beline göre çekebilirsiniz. Bir zincir çektim. Toplam 90 zincir çekiyorum bugün. 2, 3, 4, 5, 90 zinciri çektim. Şimdi bunun kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bu zincir sayısı elinizin sıklığına göre değişebilir arkadaşlar. İpinizin kalınlığına göre de değişebilir. O yüzden size santimetre olarak ölçü vermek istiyorum. Siz bu zinciri bebeğinizin bel çevresine göre çekerseniz çok daha iyi olur. Bakın sıfır noktasına ucunu tutuyorum, başladığım noktayı. Zinciri örgüyü çektirmeden ölçüyorum. 39 santim. Bakın görmekte olduğunuz gibi şöyle bakın 39 santimlik bir zincir boyu var. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2, 3 ilmek atlıyorum. 4. zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Takip eden zincirlerin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu başta 3 zincir çekip döndüğümüzde bir trabzan olacak. Bununla birlikte
Toplam 90 trabzan yapacağız arkadaşlar. Çekmiş olduğumuz zincirlerin üzerine trabzanlarla dolduralım. Son zincir üzerine 90. trabzanda yaptım. Bakın böylece bitirmiş oldum. Bir sıra trabzan sırası elde ettik. Şimdi bunu lastik örgüsüne çevireceğiz arkadaşlar. Bakın lastik örgüsüne çevirmek için trabzan sırasını şu şekilde düzgün gelecek biçimde tutuyorum. Bakın düzgün geldi, çapraz getirmedik. Daha sonra bu başlangıçta yapmış olduğumuz, bakın 3 zincir çekerek bir trabzan oluşturmuştuk. Bunun son ilmeğine tığ takıyorum, ilmeği alıyorum, içerisinden çekiyorum, kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. 1 2 zincir çekiyorum, ipi tığın üzerine alıyorum. Bakın burada hemen bu görmekte olduğum ilk trabzanı boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İlmek aldım, 1 2 defa da çıkarıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden, bakın ikinci olan trabzanı ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Benden taraftan bakın boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Benden taraftan boşluktan alıp trabzan yaptım. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu trabzan sırasının bakın başladığımız noktasını da burada birleştirebiliriz. Bu uçta, bakın düz olan uçta bu ilmeğe tığ takıyorum zincirin üzerine. Burada bulunan bu ipin ucunu elime alıyorum. Şu şekilde tığ yardımıyla ilmeğin içerisinden geçirdim. Buradan bir ilmek oluşturuyorum ve çekiyorum. Bakın o sırayı da böylece kapatmış olduk. Bir alt sırada oluşturduğumuz trabzan sırası birleşti bakın arkadaşlar. Ve takip eden trabzanları bir içten bir dıştan boşluklardan alarak sıra sonuna kadar trabzan yapalım. Bakın benden taraftan aldım. Diğer taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Benden taraftan boşluğa taktım. Trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sırada trabzanları bir içten bir dıştan boşluktan alarak trabzan yaptım. Bakın son trabzanı benden taraftan görünüyor. Benden taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Burada sıraya başlarken 2 zincir çekip oluşturduğumuz bir trabzan vardı. O da ters taraftan görünen trabzan oluyor. Bu ilk başta bulunan ilmeğe tığ takıyorum. İpi alıp içerisinden geçiriyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatmış olduk. İkinci sırayı bitirdik. Üçüncü sıradayız. 1 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada da trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak trabzan yapacağız. Bakın ilk trabzan benden taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Takip eden ters tarafta görünüyor. Bakın onun için ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu benden, bakın benden taraftan görünüyor. Boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir diğeri ters tarafta görünüyor. Onun için ters taraftan boşluğa taktım. Trabzan yapıyorum. Gördüğümüz gibi alarak trabzan yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın tersten görünüyor, tersten alıyorum. Düzden görünüyor, düzden alıyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edelim. Nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alarak trabzan yapalım. Sıra sonunda kaydırma tekniği yaparak bu ilk ilmek ile birleştirelim.
Dördüncü sıraya çıkalım. Dördüncü sırada yine trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluklardan alarak trabzan yapalım. Lastiğin örgüsünü 4 sıraya tamamlayalım. Dördüncü sırayı bakın ben tamamladım arkadaşlar. Son trabzanı başlangıç trabzanı ile kaydırma tekniği yaparak kapatıyorum. Böylece birleştirmiş oldum. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Siz isterseniz bir sıra daha ilave edebilirsiniz ama benim için yeterli bir ölçü bu. 1, 2 zincir çekiyorum. Artık modellere geliyoruz arkadaşlar. Modelleri yerleştireceğiz. 2 zincir çekmiştik. Bir zincir daha çekiyorum. 3 zincir çektim. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu aynı ilmek içerisine bir trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir çektiğimde bir trabzan oluyor. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Bakın bir ilmek içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Arada 1, 2 ilmeği atlıyorum. Üçüncü ilmek içerisine sık iğne batıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek içerisine 2 trabzan yapıyorum. Bakın 1, tekrar aynı ilmek içerisine bir trabzan daha yapıyorum. 2 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmek içerisine sık iğne olarak bu yapmış olduğum trabzanları tutturuyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Sık iğneden sonra bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmek üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. 2 trabzanı yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı ilmek içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor. Bu sırayı da bir ilmek içerisine 2 trabzan yapalım. 2 zincir çekip tekrar aynı ilmek içerisine 2 trabzan yapıyoruz. 2 ilmeği atlıyoruz. Üçüncü ilmek içerisine sık iğne batıyoruz. Bir ilmek atlıyoruz sık iğneden sonra ikinci ilmek içerisine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 ilmek atlıyoruz. Üçüncü trabzana sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar bütün modelleri yerleştirelim. Son modeli yerleştirdim. Bakın sıra sonunda 1, 2, 3 ilmek kaldı. Bunu bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe sık iğne batıyorum. Ve bu batmış olduğum sık iğneyi burada bakın 3 zincir çekip bir trabzan yapmıştık. Onun son zincirine batıp şu şekilde aynı görüntüyü elde ediyorum. Modelimizde birinci sırayı bitirdik. İkinci sıradayız. İkinci sırada tekrar bu modellerin üzerine trabzanlar yapacağız. Bakın ilk 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirimiz bir trabzan olacak. Hemen takip eden bakın aynı yere batmıyorum. Takip eden trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu da bir trabzandı. 2 trabzan oldu. Bu 2 zincirlik boşluğa bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bu boşluk içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden bakın burada 2 trabzan görünüyor. Bu her 2 trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. 1, 2. Bakın böylece 3 trabzan oldu bir bölümde. 3 burada, 2 zincir çektik, 3 trabzan yaptık. İpi tığın üzerine alıyorum. Hiç zincir çekmeden bakın diğer modele geçiyorum. Diğer modelin başta bulunan bu ilk trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden ikinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bakın bu modelde 3 trabzanı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum.
Aynı boşluk içerisine bir trabzan yapıyorum. Ve takip eden 2 trabzanı da trabzan olarak devam ediyorum. 1, 2. Diğer modele geçiyorum. Bakın diğer modelde de görünen bu ilk 2 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2. Üçüncü trabzanı 2 zincirlik boşluğa yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine bir trabzan daha yapıyorum. Takip eden bu 2 trabzanı da trabzan olarak yapıyorum. 1, 2. Diğer modele geçiyoruz. Bakın diğer modelde ilk 2 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Aynı boşluk içerisine bir trabzan daha yapıyorum ve takip edenleri 2 trabzan olarak yapıyorum. Bakın bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir alt sırada bulunan bu ikişer trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. 2 zincirlik boşluğa bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar boşluğa bir trabzan, takip eden 2 trabzanı trabzan yapıyoruz. Bir sonraki modele geçiyoruz. Bu şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Modelimizde ikinci sırayı da 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak tamamladım. Bakın bu başlangıçta yapmış olduğumuz ilmek ile kaydırma tekniği yaparak kapatıyorum. İkinci sırayı bitirdik. Üçüncü sıradayız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın hemen takip eden ikinci trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu 3 zincir çektiğimizde bir trabzan oluyor. Takip eden üçüncü trabzana da trabzan yapıyorum. 3 trabzanı elde ettik. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Boşluğa tekrar bir trabzan yapıyorum. Takip eden bakın burada 3 trabzan görünüyor. Bunların üçünün de üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Modelimizi bakın 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yaptık. Takip eden modelin üzerinde bulunan trabzana geçiyorum. Trabzan yapıyorum. Burada gördüğüm 3 trabzana trabzan yapıyorum. 2, 3. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bakın 4 trabzan yaptım bu modelde. 1, 2 zincir çekiyorum. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. Takip eden 3 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu sırada tekrar birer trabzan arttırması yapıyoruz. Onun için bütün trabzanların üzerine ve boşluğa bir trabzan yaptım. Bakın 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzanı bu modelde bitirdim. Diğer modele geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu bir alt sırada yapmış olduğumuz 3 trabzan üzerine trabzan yapalım. Boşluğa bir trabzan, 2 zincir, boşluğa bir trabzan, takip eden 3 trabzana trabzan yapalım. Zincir çekmeden diğer modele geçelim. Sıra sonuna kadar devam edelim. Üçüncü sırada da 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak tamamladım. Bakın sıra sonuna geldim. Bu başlangıçta yapmış olduğumuz bu 3 zincir çekerek yaptığımız bir trabzan vardı. Bunun son zincirin üzerine tığ takıyorum. İp alıp ilmeğin içerisinden çekiyorum. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada tekrar aynı bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapacağız. Onun için bu ilk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzana bakın kaydırma tekniğiyle geçiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Görmekte olduğum bu iki trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın bu 3 zincir çektiğimizde bir trabzan oluyor. 1, 2, 3 trabzanı yaptım. 2 zincirlik boşluğa bir trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bu 2 zincirlik boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Burada modelde görünen 4 trabzanın 3 trabzanla yapıyorum. Son trabzanla atlayacağız. Bakın 1,
2, 3. Son trabzana trabzan yapmıyorum, onu atlayacağım. Boşluğa da 1 yapmıştık. Bakın 4 trabzan oldu zincirden sonra. İpi tığın üzerine alıyorum. Bakın bu son trabzanı atlıyorum. Diğer modelinde ilk trabzanını atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 trabzanı yaptık. Bir de bu 2 zincirlik boşluğa 4. trabzanı yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. 2 zincirlik boşluğa trabzan yapıyorum. Burada görünen 4 trabzanın 3'üne trabzan yapıyorum bakın. 1, 2, 3. Son trabzana trabzan yapmıyorum, onu atlıyorum. Diğer modelinde ilk trabzanını atlıyorum. İkinci trabzana geçip trabzan yapıyorum. 2, 3, 4. 1, 2 zincir. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Üçüncü trabzan. Dördüncü trabzan. Ve bakın bunu ve diğer modelin ilkini atlıyorum. İkinci trabzana trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettirelim arkadaşlar. Bir alt sırada yapmış olduğumuz bu 4 trabzanın modelin başında bulunan trabzanı ve model sonunda bulunan trabzanları boş bırakıyoruz. 3 trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. Boşluğa bir trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Takip eden bu 4 trabzanın 3'üne trabzan yapıyoruz. Son trabzan atlayıp diğer modele geçiyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. 4. sıra sonunda da bakın 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yaptık. Sıraya başlarken yapmış olduğumuz bu 3 zincirden oluşan trabzanın son zincirin üzerine tığ takıyorum. Kaydırma tekniği yaparak bakın şu şekilde ilmek alıp içerisinden çekiyorum. Sırayı kapatıyorum. Bu sırada tekrar bir 4 trabzanlı yapalım. Bakın bir ileriki trabzanın üzerine tığ takıyorum. İp alıp içerisinden çekiyorum. Kaydırma tekniği yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bakın 2 trabzan oldu. 3, 2 zincirlik boşluğa trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir boşluğa bir trabzan. Burada bulunan 4 trabzanın ilk 3 trabzanına trabzan yapıyorum. Son trabzanı atlıyorum. Diğer modelinde bakın ilk trabzanı atlıyorum. Bu modelde son trabzanı, diğer modelde ilk trabzanı. Onun ikinci trabzanına trabzan yapıyorum. Takip eden 3 trabzan bakın 2, 3 boşluğa bir trabzan yapıyorum. Bu sırayı da aynı bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak devam edelim. 5. sıranın sonuna geldim. Bakın bu sırayı da yine aynı şekilde 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan tamamladık. Buraya kadar arkadaşlar bakın ilk sırayı 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptık. Bir sonraki sırayı 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yaptık. 3. sırada 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yaptık. 5. ve 6. sırada bu 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzana devam ettik. Yani toplam 3 sırada 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yaptık. Bu sıramızda hem arttırma yapacağız hem de renk değiştireceğiz. Gökkuşağının turuncu rengine geçeceğiz. Bakın şu şekilde ilk trabzanla kaydırma tekniği yaparak kapatıyorum. Bu şekilde gökkuşağının ikinci rengi olan turuncu rengi elime alıyorum. Buradan ilmeğimin rengini turuncu yapıyorum bakın. Ve bu ikinci trabzanın üzerine kaydırma tekniği yaparak geçiyorum. Kırmızı ipimizi burada kesebiliriz.
ikinci trabzanın üzerindeyim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Takip eden, bakın bu iki trabzanın üstüne trabzan yapacağız. 1, 2. Başta bulunan, bakın bu da bir trabzan oluyordu. 3 trabzan oldu. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Burada bulunan bu 4 trabzanın 3 trabzanla trabzan yapacağız. Son trabzanı atlayacağız. Bakın. 1, 2, 3. Bu son trabzanı atlıyoruz. Bir sonraki modelin de ilk trabzanını atlıyoruz. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyoruz. Bakın burada bunda bir trabzanı atladık. Diğer modelde de ilk trabzanı atladık. 2, 3 trabzanı yaptım. 2 zincirlik boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Bakın bu modelde 5 trabzanı elde ettik. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Takip eden bu 4 trabzanın ilk 3 trabzanla, bakın buna ve buna trabzan yapıyorum. 2 trabzan yapmıştık. 3, 4, 5. Son trabzanı atlıyorum. Diğer modelinde ilk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum. 2, 3 trabzanı yaptım. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir. Boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz. Toplam bu sırada da 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak devam edeceğiz. Etek örgüsü bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Gökkuşağının renklerini ara ara yerleştireceğiz. Şimdi ikinci renk olan turuncuyu yapıyoruz. Bu turuncuyla tercihinize göre 2-3 sıra yapabilirsiniz. Siz hangi rengin ağırlıkta olmasını istiyorsanız onları daha fazla yapabilirsiniz. Daha arttırma yapacağız ama bu 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak birkaç sıra yapalım gelelim arkadaşlar. Etek örgüsünde modelleri 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan olarak bakın buraya kadar ördüm. Turuncu renkte 5 trabzanlara başlamıştık. 3 sıra turuncu renk yaptım. 3 sıra sarı renk yaptım. 2 sırada yeşil renkte 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan yaptım. Toplam 8 sırada. Bu sıradan sonra bu trabzanları 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak yapacağız. Bu renk sıralaması da tamamen tercihinize göre değişir demiştim. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben renkleri 3'er sıra trabzan olarak kullanmak istiyorum. Bakın 6 trabzanları yapacağız. 5 trabzan olarak bakın son trabzanı yaptım. Bu başlangıçta yapmış olduğumuz 3 zincirle oluşturduğumuz trabzanın son zincire tığ taktım. Kaydırma tekniği yaparak sırayı kapadım. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Bakın bunun üzerinden değil, bir sonraki trabzanın üzerinden kaydırma tekniği yaparak onun üzerine geçtim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Takip eden trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu da bir trabzandı. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 trabzanı yaptım. Boşluğa bir trabzan yapıyorum. 5, arttırma trabzan olarak 6. trabzanı yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluk içerisine 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Burada görünen bu 5 trabzanın ilk 4 trabzanla trabzan yapacağız. Son trabzanı atlayacağız. Bakın 2 trabzan, 3, 4, 5,
6. Son trabzanı atlıyorum. Diğer modelinde ilk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Takip eden trabzanları boşluğa kadar trabzan yapıyorum. Bakın 2, 3, 4. Bakın boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Toplam 6 oluyor. 1, 2, 2, 4, 6 trabzan yaptık. 1, 2 zincir çekiyorum. Boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, takip eden 4 trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Son trabzanı atlıyorum. Diğer modelde de ilk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzan üzerine trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam ettireceğiz. Eteğin örgüsünde böyle 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak devam edeceğiz. Bu şekilde eteğin yüksekliğini, renk sıralamasını da kendiniz zevkinize göre yaparak istediğimiz ölçüye kadar örelim gelelim. Etek örgüsünde modelli bölümü 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak bakın buraya kadar ördüm. Yeşilin son sırasında başlamıştım. Yeşilden sonra 3 sıra açık mavi, 2 sıra koyu mavi, 2 sırada mor renk ile yaptım. Toplam 8 sıra ile tamamladım. Eteğin yüksekliği benim için yeterli artık. Siz isterseniz bu renkleri de 3'er sıra yapabilirsiniz daha uzun istiyorsanız ama benim için yeterli bir ölçü oldu. Son sırada bakın ikinci morun üzerine bir sırada sık iğne yapıp eteğin örgüsünü bitirmek istiyorum. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Her ilmeğe birer defa batarak sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. Orta bölümde bulunan bu 2 zincirlik boşluğa da 2 sık iğne yapıyorum ve takip eden trabzanların üzerine de sık iğne olarak devam ediyorum. Bu şekilde devam ederek bu etek ucunu başladığımız yere kadar gelelim. Sıra sonuna kadar bakın bütün trabzanların üzerine ve 2 zincirlik boşlukları sık iğne yaparak sıra sonuna geldim. Sıra sonunda kaydırma tekniği yaparak sırayı kapatıyorum. Bakın bu ilk ilmeğe tığ takıyorum. İpi çekiyorum. Bak ilmek içerisinden de çektim. Bir zincir çekip ipi burada kesiyorum. Böylece eteğimizin örgüsünü tamamen bitirmiş olduk. Bakın bu şekilde çok güzel, çok tatlı bir etek oldu. Biz bunu kız çocuklarımız için yaptık ama büyükler için de çok güzel bir model arkadaşlar. Anne kız kombin olarak da yapabilirsiniz. Bitmiş haliyle size eteğin ölçülerini vermek istiyorum. Bel lastiğinin oradan ölçüyorum. Bakın şu şekilde 24 santim ama esnek lastiğimiz bakın esniyor. Yüksekliğini ölçüyorum. Eteğin yüksekliği. Bakın bel lastiğinin başladığı yerden itibaren 27 santim. Yapması çok kolay olan bir etek gördüğünüz gibi bu renk sıralamasını kendinize göre yapabilirsiniz. İstediğiniz renkleri istediğiniz sıra sayısınca yerleştirebilirsiniz. Ben bugün eteğimde gökkuşağının 7 renginde kullandım. Siz kendinize göre istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Böylece bir örgü anlatımımızın daha sonuna gelmiş olduk. Bu güzel eteği benimle birlikte yapan arkadaşların ellerine sağlık. Yapacak olan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İnşallah sizlerle yeniden yeni örgülerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.